Well, thank you so much for giving us the time to talk with you and first of all to see the production and how is the process and how the baklava comes from raw ingredients to here to the table. And it makes us appreciate even more what you're having here. And I would like to ask him, first of all, it seems like he spent his whole life here. Can you tell us a bit more about his earliest memories from this place? Ben 200 yıllık firmanın 5. kuşağıyım. 200 years, grandfather, fifth generation. 3 children, sixth generation, 7 generation, 7 grandchildren. Maşallah, maşallah. Masala, masala, masala. And what are your earliest memories from this place? How, like, you should remember it since you were a small kid here. Ben çıraklıktan başladım. 7 yaşında fıstık ayıtlayarak başladım. 70 yaşındayım. Şu anda 60 yıldır mesleğin içindeyim. Wow. Maşallah. Masala, masala. But yeah, it seems like baklava is engraved into your DNA since the very early, and you understand the importance of it. And through the production, you told me that you source all the ingredients from local areas, so everything. How important is it for you that you provide jobs to so many families here and through such a delicacy as baklava? Bizim ham maddelerimiz yöresinde, mevsiminde alınır. Binlerce insanlara iş veriyoruz. Benim üretim tesisinde beraber hepsi de 250 kişi çalışıyor. Yani 250 working. 1,000 Evet. people. Emek veriyorum. Bu ham maddeler bunların ham maddeleri Maraş, Antep, Urfa, Bitlis, Van yaylalardan geliyor. Yayla demek doğal demek. Doğal, natürel ham madde oradan toplanıyor. And since you've been here from the great grandfathers, it seems like it's something very important for you. Do you have a sense of responsibility for all the legacy that you're carrying? Çok büyük. Çok büyük sorumluluk hissediyorum. Onun için ben ne yiyorsam müşterilere onu veriyorum. Çünkü bana el verdiler, el. Bir firmanın üretim, yönetim, pazarlama sistemi vardır. Dedelerden el verdiler. El demek o firmanın ruhunu yaşatmak demek. Onun için çok büyük sorumluluğum var. That's very important. And I see that baklava, as we saw before, it has many layers, and that's what makes it tasty. In the same way, I feel like Istanbul, because of its many layers of history, its complexity, but also its simplicity, that makes these areas so unique. Just like here, you have a Byzantine walls in the back, and the modern areas here, and something so traditional as an Ottoman dessert. And I feel that this little dessert represent what Istanbul is all about. Şunu. Geleneksellikle bilimsellik birleşiyor. Geleneksellikle bilimsellik kelimesi de önemli. Evet. Mesela burada dedelerimden gelen emir su berekettir paralanmaz. Bak water no money. Cola no. Natural. Çay, limonata, ayran, Osmanlı şerbeti, milk only. Absolutely. And I would like to ask you, because of course, through many generations, you try to keep on the legacy, but also maybe evolve through modern times. Maybe, for example, ice cream or sugar supplements for diabetics, etc. How do you keep this balance between the old and the new? Bizim zaten beni küçükken dedem getirirdi. Ben şimdi torunumu getiriyorum diyor müşteri. Onun için bizi 5 kuşak müşteri karşıladığım için hep dinliyoruz. Mesela yeni modern üretimde şeker hastaları, çölyak ve vegan yaptık. Yeni nesli kazanmak için. Hatta soğuk baklava yaptık. Çikolatalı baklava yaptık. Yani geleneksellikle bilimselliği birleştirirken yeni nesli de düşünüyoruz. İsteklere göre ilave çeşitler yapabiliyoruz. Bu çok önemli. Vegan, no gluten ve diyabetik. Üçü. Ayrıca soğuk baklava, cold baklava, bir de chocolate baklava. So, from every person I talked about Gülüoğlu so far, Karaköy Güllüoğlu. Karakürlüoğlu. Karaköy, Karaköy. Karaköy So, Güllüoğlu. Nadir Güllü. Nadir Güllü nedir? exactly. So for every person I talked about Karaköy Gülüoğlu so far, everybody knows you. Every single local person knows you, and every person who has heard you, it means you have been part of their everyday celebrations, so their childhood memories where they would gather with family for a feast, and then at the end they would have a baklava, and that would be part of you. How do you feel that your
your name is part of the childhood memories of so many people of Istanbul and the importance of the local culture here. Bir ürünü çok uzun yıllar kaliteli yaparsanız markalıyorsunuz. Çok uzun yıllar, long time. Yeni değiliz. Burası 75 yıl Karaköy'deyiz. Şubemiz yok tek. 75 yıl. Yani uzun da, long time. O zaman uzun müddet aynı yerde, aynı semtte, aynı şekilde kaliteyi kurursanız marka oluyorsunuz. Ki bu çok zor yalnız. Gördünüz üretimin ne kadar zor olduğunu. Değil mi? Önemli olan ustaların ehil usta olması, çok kaliteli usta olması, ham maddenin kalitelisi, bir de patron işin ustası olması. Benim gördüğüm oklavaçtım orada. Değil mi? Bizde working 50 year, 50 yıl çalışan ustam var. 45 yıl çalışan ustam var. 40 yıl ustam var. Bu çok önemli. Very good. Long time working çalışanların 50 yıl, 40 yıl olması, büyük usta olması, ham maddelerin yöresinde, mevsiminde olması ve işin patronun işin ustası olması. So, I have another question then for you. Besides the quality ingredients, what is your secret of success? What is it that makes you different? I think I have the answer, but I want to hear from you. Benim Nadir Güllü anayasam 11S bir G kuralı vardır. 1. Mesleğe saygı duymak. 2. Mesleğe sevgi. Sevmek, mesleği sevmek. Sorumluluk, sadakat. Sistem. Sistem. Eğer bir iş yerinde disiplin ve kalite yoksa başarı olmaz. Absolutely. 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 Süreklilik. Süreklilik, devamlılık. Sustain the quality to always be okay. I see. And Sabretmek, bitmedi. Sabretmek. of course. Sahiplenmek. Savaşacaksınız. Kolay değil. Her şey kolay değil. Hayat kolay değil. My life kolay değil. Sahipleneceksiniz, savaşacaksınız. Bir de smiley, gülümsemek. Okay. Bu benim anayasam, prensibim. Yeah, no, and of course, these are important rules because when we stepped into the factory, I could see that you're not just as an owner. All these workers treat you like family. All these workers feel like they have a sense of belonging into the business and a part of their own responsibility to deliver excellence to that. And it really reflects on your dedication and your passion as well as your love for what you're doing. And I think you can taste it and you can see it on every step of the business here. Big family. Big family. Aile gibiyiz. Onlara kız isteriz, evlendiririz. Ya gelin arabası veririz. Bunları Avrupalı yapmıyor. Biz yapıyoruz Türkler. You make a wedding for your employees. Wow. Yeah, because at the end of the day, I feel like these people look at you as a father and you look at them as your own children and you care about them in a personal level. Tabii hatta bizde baba oğul çalışan çok var. Babası da çalışıyordu, küçüktü büyüdü. Baba oldu, oğlu da çalışıyor burada. Did you grow up? You grew up here in Istanbul, of course. Ben tabii burada büyüdüm. What does Istanbul mean to you? What does it make it different from any other place in Turkey or in the world? İstanbul kutsal bir şehir. Çünkü burası Osmanlı'nın bir merkeziydi. Bütün dünyanın göz bebeğidir İstanbul. Burası çok bereketli bir şehirdir. Babam burayı seçmesinin sebebi bizim burasında balık yetişiyor. Balık satılırdı, balık. Balığın üzerine tatlı yenirdi. Onun için benim babam burayı seçmiş. Biz de İstanbul şehrinin göz bebeği bir firmasıyız. Onun için yalnız Karaköy'deyiz. İstanbul'un göz bebeği bu dükkan. İstanbul'da yetişip de burada müşteri olmayan kalmadı. Herkes burada büyüdü. Bak buraya beni küçükken, bunu söyleyeyim. Beni küçükken dedem getirirdi. Ben şimdi torunumu getiriyorum diye müşterilerimiz var. Of course, of course. Maşallah. And I think, mashallah, and I think it's a beautiful memory. And I have now this memory, and I will definitely say this to my daughter. And when my daughter comes to Istanbul, I'm pretty sure she will do the same. And I think that's this. You, just like many monuments in Istanbul, but represent a part of its history, you represent the craftsmanship and the legacy of baklava in the city. And it really reflects. And you have a timeless experience for all the people who came here and share memories but made this city very unique to their heart. Evet. Benim in my life baklava. Atina'da bana Mısır baklava diyorlar. Ben 10 year Atina'ya gönderdim.
Paraponu baklava Atina'ya gitti. Onun için Atina'da Mamalakis'te program yaptım Atina'da. Bayanlar beni tanıdı. Atina'da beni görünce Mr. Baklava diyorlardı bana. Çünkü benim baklava hayatım. Eşim böyle söylüyor. Baklavayı benden çok seviyorsun diyor. Absolutely. And because it's on our Ama sorumluluğum çok. Sorumluluk. Absolutely. Hem mesleğime sorumluluk, hem çalıştığım insanlara sorumluluk, hem ülkeme sorumluluk, hem ben bir sanatkarım, tüccar değilim. Patron herkes olur. Önemli olan usta olmak. You're the Picasso behind the painting, eh? So, I have a question. I try to put words to understand of how to explain to someone what is Istanbul like. Can you describe what is Istanbul for you in a few words? İstanbul bütün dünyanın birleştiği bir yer. İstanbul. Ayasofya. Hatta gelenler Ayasofya'dan sonra uğramadan gelmeyin diye buraya abdest yapıyorlar. Yani Ayasofya tüm dünyanın geldiği bir yer. Dünyanın göz bebeği. İki kıtayı birleştirdiği için ben İstanbul'un çok önemli bir şehir, çok mübarek bir şehir olduğunu, medeniyetler şehri olduğunu, bütün dinlerin birleştirdiği bir şehir olduğunu görüyorum. And that's how I feel. I feel a sense of belonging when I walk in the streets. I don't feel like a stranger. I don't feel like I go to a strange place. I feel like I could be part of Istanbul and Istanbul can be a part of me. And I would like to ask you though, for someone who comes here for the first time, okay, they know what places they can see and have a nice experience, but what kind of a mindset should someone have to really take in all the experience that Istanbul can offer? İstanbul bak şu anda ispatı da bak Çinli geliyor bak Çinli bak geçiyor değil mi? Bak Çinli. Japon geçiyor. Burası dünyanın en güvenli şehri. Hiçbir olay olmaz. Yani burası dünyanın belki de ben Amerika'da da bulundum, her yerde bulundum. Şu semte daha girmeyin diyorlar. Bence İstanbul şu anda dünyanın en güvenli şehirlerden birisidir. Ya you are always in my heart İstanbul. Okay. Burası birçok dinin, Karaköy, birçok dinin ibadet, sağlık, eğitimin olduğu bir yer Karaköy. Burada katedraller var, manastırlar var, havralar var, camiler var. Burası herkesin kucaklaştığı bir yer. Herkes sever birbirini. Ayrım yok burada. Everybody can understand from the differences of another, and that's what makes Istanbul very unique. Now, we have some beautiful baklava here, which I cannot wait to try. Like, it's been looking at me, I've been looking at it, like, it's great. I feel like this baklava, these little pieces of sweet, it's not just a sweet. It's about a place where we can have a sweet and we can have a talk and we can get to know better each other and we can open our hearts. And that's what really represents this sweet. I would like to ask him, what does this sweet represent to him, which is more than just a dessert? İşte bizim ülkemizde bir laf vardır. Tatlıyı konuşalım, tatlıyıp tatlı konuşalım. Tatlıyıp tatlı konuşalım. Bu bizim Türkiye'nin bir sembolüdür. Çünkü tatlı beyindeki serotonin seviyesini yükseltip mutluluk önümüzde smile. Bak biliyorsun tatlı yiyince böyle gülüyor. Okay, let's talk sweet and eat sweet then. How do we start here? Şimdi aklıma yeme şekli 5 duyuya hitap eder. Birincisi göz. İkincisi hış, kulak. Üçüncüsü smell. Dördüncüsü damak. Flavor. Beşincisi mide. 2 saat sonra söyler. Şimdi önce bir yudum su içeceksin. Bir yudum su iç. Ağız çalkalansın. Sonra şuraya vur böyle bak elini vur. Böyle yap. Böyle vur. Hangisini istiyor canın? Which one do you like? Bunu yiyebilir misin? Şu büyük. Let's try with this one, yeah. Bak şimdi hış sesine bak. Demin fırında gördük ya. Kızgın baklavaya kızgın şerbet verildi. Fokur fokur kaynadı. Değil mi? Bak lap olmadı. Bak sese bak. Bak. Kış. Kızgın baklavaya kızgın şerbet verdik. Kaynadı. Lap olması lazım değil mi? Ama bak çok ilginç. Bak. Kış dedi. Gördün mü? Very very interesting. Bak şerbet Absolutely. damlamıyor. And you can see many different layers Bak, and many şerbet different layers of damlamıyor. crunchiness. Tatlı değil baklava yiyorsun. Demek ki göz kulak hıştı. Şunu kokluyorsun. Şunu da böyle kaymak çalıyorum. Şuna anda kaymak. Oo, enerji enerji. Beautiful, beautiful, beautiful. Children var children. I have a daughter, a girl, Girl 1, 2. 7 years old. After 2. Tut şunu. Şimdi 1/3 sığacak. 1/3. Beautiful. Look at this. I will have. Less than how? You eat less than half. Bak 40 kat yufka var burada. 40 kat.
10, 20, 30, 40 layer. 40 layers. Layers. All of this Beraber for one yaptık ya single baklava. beautiful bite. Tek tek attık ya. Ha. Isır. Bak yutma hemen. Yapan ustaya saygısızlıktır hemen yutmak. Onu söyle. Bak çiğne çiğne nefes al. Nefes al, nefes al. beautiful. Ha. You Gördün can mü? feel the creaminess Ha. from the Beşincisi mide 2 saat sonra You can feel söyle. the crunchiness from the phyllo dough, the different layers of crunchiness also from the pistachio. It's perfection, and the smell from the butter is very strong, and Good. this is beautiful. This is perfection. Şimdi başka bir lezzete geçmek için tekrar bir yudum su alacaksın, ağız çalkalanacak. Bütün gıdalar için geçer. Onu söyleyeyim. Cevizinin tadına baksın. Cevizli karide. Bunu bak. Bu da çevirdik. Ha. So same. We always put the kaymak. Three And on the children, top we put- three. One children, two children, after three. After that, three. Oh my god, that's gonna be expensive. Do we put pistachio No, too? or- no. Olma No, bu okay. karide. What is walnut? So this is how you usually make it in Greece with walnut, but pistachio is my favorite in the world. 1, 2, 3, 4. It's Nefes, very nefes different. aldıkça tereyağın şeyini hissedersin. Söyleyin. Burada çok önemli tereyağı kullanıyor. Dağdan gelen. While the bride is waiting, you feel the mother. Absolutely. Oh, you can feel it here. You can feel it Bak here. İstanbul'da here. başka yerde tatlı veriyorlar. Bakın şerbet dökülmüyor. Bak şerbet no. Only baklava. Okay. You can feel the kaymak is. Fresco. What is your favorite? Ha sen buraya vur. Bu fıstıklı dürüm bu. Mesela bunda protein çok. Benim mi? Benimki bu. Nadir dolma. Benim adımı taşıyor. En çok Yunanistan'a bu gidiyor bak. Bu Yunanistan'ın en çok ihraç olan bu. Bunun sadece 5 kat yufka var. Proteini karbonhidrattan fazla. Yeah, En çok gidiyor. very common. Nadir Türk ustasının ismini koyduk. Nadir. I like the unhealthy stuff though more than the healthy. Life is too short. You know, you have to enjoy it. I understand I took a lot of time out of your schedule for us, and I really appreciate everything you've done for us, for showing us the craftsmanship behind baklava and also your passion, sharing a meal with you and getting inside your mind and your heart, and for opening up the store for us. I would like to really thank you for that. Önce ben bir sanatkarım. Tüccar değilim, sanatkarım. Bütün dünyaya sesleniyorum. Sizin aracınızla bütün dünyaya sesleniyoruz. Tatlı konuşalım. Dünyaya savaş değil, barış gelsin. Çünkü bu tatlı insanların gülünü silertir. İstiyorum ki bütün dünya liderlerine bir gün gelip yedireceğim. Dünyada savaşlar kalmaz. People would be much more happy if they would all share some meal, some coffee, some dessert, and open their hearts. And this place is very special. It's like a small heaven because out of the craziness of a city, this is a small paradise. Elhamdülillah. Şükür. Yeah, and I appreciate the time you've done, and this experience will always be with me. And I hope many more people who come to Turkey should come here and enjoy a meal and share the same experience as we had. Please don't forget Turkish people. No, Okay. It's my favorite, my friends, my dostum, my arkadaşım. So, have a good one. Thank you so much. Hadi Thank you.